Evet arkadaşlar, ben tekrar kilo almamak için gastrik bypass ameliyatını tercih ediyorum diye bir kalıp var arkadaşlar. Bu tamamen yanlıştır. Kesinlikle doğru değildir. Klasik tip RNA gastrik bypass ya da mini gastrik bypass'ta ne yapılır arkadaşlar? Şöyle bir yemek borusu vardır. Bir mide vardır. Mideniz vardır. İnce bağırsaklarınız, kalın bağırsağı açılır. Ne yapılır klasik tip bypass'ta? Mide şu şekilde kesilir. Bu parça içeride kalır. Yani şu halde durur burada. Durur. Şöyle kestik. Evet. Burada durur arkadaşlar. Mide bakın burada kapalı halde durur. İnce bağırsak kesilir. Götüren taraf getirilir. Buraya bağlanır. Ne olur? Şuraya çizelim. Yemek borusu, mide poşu ve buraya getirilmiş ince bağırsak. Şimdi peki emilimi azalttık. Şimdi ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bağırsaklar adaptif dokulardır. Nedir bu adaptif dokular arkadaşlar? Bağırsak emme gücünü arttırarak sizin kilo kaybınızı önlemeye çalışır. İşte nedir? Eskiden 10 gram emiyorsa bağırsaklarınız, aynı bağırsak uzunluğu 20 gram emme, dolaylı olarak daha yüksek kalori vücudunuza emmek için adapte olur. RNA klasik gastrik bypass'ın ya da mini gastrik bypass'ın handikapı şudur. Mide dokusu tightening dediğimiz, yani genişleme yeteneği mide dokusunun daha zordur. Mide dokusu daha zor genişler. Ama ince bağırsak dokusunun tighteningi daha gevşektir. Çok hızlı bir şekilde genişler ince bağırsak. Siz böyle dar bir mide, küçük bir mide ve ince bağırsağı böyle küçük yaparsınız. Ama arkadaşlar ince bağırsak çok genişlemeye müsait olduğu için şu hali alır. Gördüğünüz gibi yine 1 porsiyon, 2 porsiyon, 3 porsiyon yemek yer duruma gelirsiniz. Buna poş genişlemesi denir. Siz artık mideyi iptal ettiğiniz için bu poşu tekrar küçültseniz bile, bu bağırsak olduğu için bu tekrar genişleyecektir. Tüp mide ameliyatına göre geri dönüş zamanı ve oranı daha fazla olmasına rağmen bu ameliyatlarda ne yazık ki geri dönüşümlüdür kilo alımı için. Ama böyle bir ameliyatı yaptığınız zaman artık midenin bağlarını ve sinirlerini kestiğiniz için bu mide artık siz geri bağlasanız da çalışmayacaktır. Hastalar şöyle düşünür: midem içeride kalsın, bir şey olduğu zaman kullanılır diye düşünür. Ama siz midenin sinirlerini yatay eksende kestiğiniz için siz artık mideyi eski yerine bağlasanız da mideniz arkadaşlar itme, aşağı doğru peristaltizmini, itme özelliğini kaybediyor ve fonksiyonel kayıp yaşıyor. Yani içeride kalan mideniz daha sonra kullanılır herhalde diye düşünenler için söylüyorum. Artık bu fonksiyonunu kaybettiği için, ne yazık ki kullanılmadığı için köreliyor. Siz bunu tekrar kullanmaya çalışsanız da hiçbir fonksiyon yerine getirmiyor arkadaşlar.